Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda mitolojideki adalet tanrıları ve Temis heykelinden bahsedeceğiz. Özellikle en sonda Temis heykelinin ve o heykelin üzerindeki bulunan sembollerin ne anlama geldiğini de değerlendirmeye çalışacağız. Eski tarihten günümüze doğru şöyle bakacak olursak arkadaşlar, Temis ilk akla gelen elbette ki Temis heykeli oluyor. Herkesin bildiği o güzel kadın heykelinin anlamı koymak, yerleştirmek, oturtmak, sağlamlaştırmak, saptamak anlamına gelen bir kökten türemiş olan Temis, yani adil, adalet gibi anlamda taşımaktadır. Antik Yunan'da kara bir giysi içinde olan ve bir elinde asası bulunan Temis'e kılıç ve terazi sembolü Rönesans dönemindeki ressamlar ve heykeltıraşlar tarafından atfedilmiş arkadaşlar. Yine farklı bir şey var, Ditayler. Ditayler de Antik Yunan'da avukat tanrıçalar olarak bilinir. Zeus'un kızları olan çirkin, topal ve kırışık Ditayler, yani yalvarıları Homoros'a görüyorlar, götürüyorlar. Oradan çeşitli şekillerde tasvir ediliyorlar. Bu avukat tanrıçalar insanların yasaları çiğnememesi için çabalayan varlıklar ya da mitolojik semboller olarak biliniyor. Eski Mısır'da ise arkadaşlar yine adalet tanrıçası Maat'ı görüyordu arkadaşlar. Mısır mitolojisinde adaleti sağlayan, yasaları yapan, suçluları cezalandıran adalet ve doğruluk tanrıçası Maat var arkadaşlar. Maat sözcüğü hakikat, adalet, doğruluk, düzen, denge, kozmik hukuk gibi anlamlara gelmektedir. Yine Mısır'da Ustaphi diye bir tanrıça var. Ustapiler de kişinin zenginlik derecesine göre birden fazla olabiliyorlar. Özellikle Firavun mezarlarında birden fazla heykelciği var. Fakir kimselerde ise sadece bir tane olduğu görülüyor. Bununla ilgili arkadaşlar ayrıntıları ilerleyen dakikalarda sizle paylaşacağım. Şöyle kısaca geçiyorum. Roma İmparatorluğu döneminde ise Justita diye bir tanrıça var arkadaşlar. Temis'in yerini alan bir sembol. Justita'nın Temis'ten farkı gözlerinin kapalı olarak simgelenmesidir. Romalılar tanrıçanın adaletli bir yargılama yapabilmesi için gözlerinin kapalı olması ve karşısındakini görüp etkilenmemesi gerektiğini düşünmüşler. Hukuk ve adalet ile ilgili birlikte anılan Justita daha çok ahlaki değerlerle güçlendirilmiş bir adalet anlayışını betimlemektedir. Bu adalet tanrıçalarının gözlerinin kapalı olmasının nedeni tarafsızlığı simgelemesi. Yani adaleti dağıttığı kişileri görmemesi, yani onları tanıdık olsun olmasın veya işte bir yakın olsun olmasın onu etkilememesi gerektiği için düşünmüşler. Yani tarafsız olmasını, bağımsız ve adaletin dengeli bir şekilde dağıtılabilmesi için bunu sembolize etmişler. Roma adalet tanrıçası Justita ve Yunan mitolojik tanrısı arkadaşlar bu hukukun sembollerini kapsayan Temis'in birleşimi günümüzde yani adalet heykeli simgesini almış. Adalet heykeli simgesi kendi içinde 6 tane sembol barındırıyor arkadaşlar. İlerleyen dakikalarda bunun tek tek anlamını izah etmeye çalışacağım. Tanrıçanın heykelleri klasik antik döneme dayanmakta olmasına karşın gözü bağlı temsiller 1540'lı yıllarda İsviçre'nin Bern şehrinde rastlanmaya başlanmış. Adalet heykelleri genellikle duruşma salonlarda veya adliye önlerinde bulunmaya özen gösterilmiş. Yani oralarda rastlanmaya başlamış kazılarda. Justita Roma mitolojisinde adalet tanrıçası olarak biliniyor. Yunan mitolojisinde ise Dikea denk gelmektedir arkadaşlar. Daha çok ahlaki değerlerle güçlendirilmiş bir adalet anlayışını bildirmekte. Tasvir Rönesans'tan beri Justita bir elinde kılıç, diğer elinde de terazi bulunan bir kadın olarak tasvir edilmektedir. Kadının gözleri bir göz bağı ile bağlanmış vaziyettedir. Mitolojik olarak biraz daha düşünecek olursak, değerlendirecek arkadaşlar olacak olursak buna büyüklere masallar da diyebiliriz veya gerçeklik payı olan efsaneler de diyebiliriz.
Bir ayağı sanatta, bir ayağı yaşanmış olaylarda olan bir disiplin de diyebilirsiniz. Çeşitli coğrafyalarda ki mitolojilere baktığınızda aralarında bir benzerlik görmekteyiz. Yani birbirine etkilenme de var arkadaşlar. Örneğin yazılı belgeleri ilk ortaya koyan Sümerlerdeki mitolojik olaylar ve kahramanlar ile Antik Yunan'daki, Hititlerdeki ve eski Mısırlardaki mitolojik olaylar ve kahramanlar benzerlik gösteriyor arkadaşlar. Mitoloji öyle bir disiplin ki tıp, hukuk, askerlik, aşk, yemek, içmek gibi birçok çeşitli alanlarda bilim dallarını bile kapsamaktadır. Mitolojik kavramlara baktığınızda birçok sorunun binlerce yıl önce öykülerde dile getirdiğini görebilirsiniz. Hukukta da böyledir arkadaşlar. Kız kaçırma, cinayet, tecavüz, hırsızlık gibi konularla bezeli mitolojik olaylar, öyküler mitoloji edebiyatına oldukça zenginleştirmiştir. Günümüzün insanoğlu ile ilkel insan kaygısı, insanın kaygısı, korkusu ve hayranlığı gösterdiği anılar, tabiat olayları karşısındaki takındığı tavırlar arasında mitolojik öykülerle bir bağ kurulmuştur. Sümerler'de, Hititlerde 4000-5000 yıl önce arkadaşlar, bundan yani milattan önce düşünürseniz yaşanan olaylara yazma, öyküleştirme, bu öyküleri sanat vasıtasıyla anlatmak günümüzden 2500 yıl öncesinde, yani Antik Yunan'da daha çok sanatsallaştırılmış. Bu öyküleri mitoloji tarzında anlatmaya başlamışlardır arkadaşlar. İlkel insanın güneş ile etkileşimi, uçsuz bucaksız denizler karşısındaki ufaklığı, fırtınalar, depremler, sel felaketleri karşısındaki çaresizliği hep birer tanrıya ve mitolojik öyküye bağlanmıştır. İşte mitolojiden arkadaşlar, insanların tarihi gizlenmiş masallar diyarı olarak da bilinebilir. Bugün burada bu diyarda arkadaşlar özellikle adalet tanrılarından bahsedeceğiz size. Hukuk ve mitoloji denince aklımıza hemen Temis geliyor. Eski Yunan adalet tanrıçası, gözleri bağlı ve bir elinde kılıç, bir elinde terazi tutan, hoş, alımlı bir kadın figürünü görüyorsunuz. Adalet mekanlarında en çok Temis heykeli betimlenen arkadaşlar bulunur. Temiz adaleti simgeler. Belki temizlik kavramı bundan geliyor olabilir. Yani temiz kavramı. Terazisiyle haklıyı haksızlığı tartarak tespit edilir. Gözleri kapalıdır kavramları var. Bunları sık sık tekrar ediyoruz arkadaşlar. Çünkü özdeşleşmiş bu heykeller bunlar. Yine arkadaşlar devam edeyim ben konumuza. Mitolojik öyküsü şöyle arkadaşlar. Temis, Zeus'un Hera'dan sonraki ikinci karısıdır. Hani şu çapkın, kudretli baş tanrı var mı arkadaşlar? O. Olimpos ve İda'nın yani efendisi olan mitolojik öykülerin baş aktörü Zeus, Zeus'undur yani. Zeus öyle renkli ve meşgul bir kişidir ki artan anlaşmazlıklardan bunalır ve Hera'nın da olurunu alarak Temis adlı uzun boylu, hoş bir tanrıçı olan bir kadınla evlenir. Amacı üzerindeki adalet yükünü atmak, Temis'in üzerine yıkmaktır. Zeus artık çok gerekmedikçe adalet olaylarıyla yani adaletsizliklerle ilgilenmeyecektir. Davalara Temis bakacaktır diye Temis'i bu konuda görevlendiriyor. Ancak Antik Yunan'a baktığımızda Temis hiç bugünkü gibi tasvir edilmemiş arkadaşlar. O zamanki Temis asası ve kara bir giysi içinde olan, kılıç falan taşımayan, gözleri kapalı olmayan, terazisi falan yok yani böyle bir şey yok. Bu figürler Rönesans'ta ressamlarca yapıştırılmış heykeller. Ama bu Temis tasvirinin Hitit ve Sümer adalet tanrılarına asa taşıması ve siyah giysileri yönünden benzerlik taşıdığını görmekteyiz arkadaşlar. Oraya baktığımızda Temis Tanrılar Mahkemesi'nin baş yargıcı olarak bilinir. Tanrılar arasındaki anlaşmazlıklar kadar insanlar arasındaki davaları da çözümler. İşleri yoğun ve önemlidir. Ama bilmeliyiz ki Antik Yunan'da binlerce yıl önce kurulmuş birçok medeniyet vardır. Antik Yunan M.Ö. 500'lü yıllara zirveye ulaşmıştır. Dikkat ederseniz ondan önceki Sümerler, Hititler'de de daha eski dönemde bunların izlerini çok rahat görebileceksiniz. Yani mazisi ancak 2500 yıldır diyor arkadaşlar. Anadolu'ya hatta Mezopotamya'ya baktığımızda Güneşin doğduğu doğuya baktığımızda M.Ö. 4000 ila 5000 yıllarında yazı bulunmuş. 6000 yıl öncesinden başlayarak büyük bir kültür devleti oralarda büyümüş, yeşermiş.
Doğu yani Anadolu, yani komşumuz Irak ve dolayları Antik Yunan'ı yaratmıştır arkadaşlar. Buradan esinlenmiştir. Hatta Doğu ve Batı kültürünün karışımıyla Helenizm dediğimiz uygarlık da doğmuştur. Dönem doğmuştur. Hatta Roma İmparatorluğu bizim topraklarımızdaki kültür ve birikimden de etkilenmiş ve beslenmiştir. Sümerler ve onun mirasını devralıp Dünya İmparatorluğu yaratan Hititler ve eski Mısırlılar Antik Yunan ve Roma İmparatorluğu beslenme ve esin kaynakları olmuşlardır. Gerçekten de Sümerlere baktığımızda onlarda da adalet tanrısı Utu'yu görmekteyiz arkadaşlar. Sümer mitolojisinde adalet işlerini üstlenmiş bu tanrı adalet tanrısıdır yine arkadaşlar. Günümüzde gelen belgelerde. Güneş tanrısı ile birdir. Yani biliyorsunuz Orta Doğu Mezopotamya'nın en güçlü tanrısı güneş tanrısıdır arkadaşlar. Şamas diye bilinir. Şems oradan gelmektedir. Ve hem dünyayı yönetir hem de adaleti düzenler. Biliyorsunuz güneş tanrısı yeryüzündeki yasaları yapar. İnsanlara, krallara yasalarını, emirnamelerini ve kararlarını tebliğ eder. Bu biliyorsunuz Babil hükümdarı Hammurabi'nin de Şamas'ta bir tasviri vardır. Bir heykel kabartması vardır arkadaşlar. Görmüşseniz duvar kabartması. Buradan da bağlantı kurabilirsiniz. Yasaları yapmakla kalmaz, onları uygular. Çözümlenmesi gereken itilafları, davaları halleder. Haksızlıklara engel olmak onun görevidir. Sümer adalet tanrısı Utu, heykel ve yazılara asası, yüzüğü ve elinde tuttuğu uzun testeresiyle betimlenmiştir arkadaşlar. Asa ve yüzük onun hakimiyet simgesidir. Etrafındaki güneş ilkel insanın taptığı en büyük güç olarak gördüğü temsil kudretini gösterir arkadaşlar. Uzun testere ise adaleti dağıtırken kullanır. Yani bunun yerine ileride kılıç alır arkadaşlar. Yasaları keser, biçer, yaratır. Yani biliyoruz biz de arkadaşlar tarih boyunca birçok yasayı değiştirmişiz, kesmişiz, bazılarını eklemişiz, bazılarını çıkarmışız. Değişik uygulamalarla yeni bir adalet anlayışı, hukuk anlayışı, daha iyi bir hukuk anlayışı geliştirmeye çalışmışız. Uzun testeresiyle aynı zamanda suçluları cezalandırır arkadaşlar. Bu testere kavramı, sembolü zaman değişmiş ve bugün Temis'in kılıcı haline dönüşmüştür. Hititlere baktığımızda da arkadaşlar, mesela başkentleri Anadolu'da olan Hattuşaş'ta kurulmuşlardı. Bu hukuku sistematik olarak çok yönlü ve dengeli bir hukuk sistemi oluşturmuşlardı Hititler. Sözleşme hukukları ve ceza hukukları alanında önemli aşamalar kaydetmişler. Hatta uluslararası hukuk ve diplomasinin yazılı kurallarının en güzel örneklerini Hitit kurallarında görebiliyorsunuz. Yine arkadaşlar Hititlerde adalet tanrısının adı Şamas olarak biliniyor. Eski Türklerdeki şamanı çağrıştıran bir isim. Yani şaman biliyorsunuz şamanist dininin uygulayıcısı, kişi anlamına geliyor. Şamas asası yüzüğü ile hakim bir tanrı anlamındadır. Şamas'ın da ince uzun bir testeresi vardır. Güneş kursu onun için çok önemlidir. Şamas testeresiyle adalet dağıtır. Haklı ve haksızı bununla birbirinden keser, atar. Yasaları ölçer, biçer, dengeli bir şekilde düzenler. Hukuk Şamas için bir mühendislik işi gibi görünür. Ölçüsü, dengesi olan bir iştir. Adalet işi, yani öyle basit, hafif alınacak bir şey değildir. Yüzüğü ve mührü parlar arkadaşlar. Yani adalet dağıtır, ışık dağıtır. Yaptığı işlere yüzüğüyle damgasını vurur, yani mühür. Bu yüzük daha sonra imparatorların, sultanların, padişahların mührüne, imzaya dönüşecektir arkadaşlar. Ne kadar bir etkilenme olduğunu da buradan görebilirsiniz. Hitit mitolojisi o denli öz su gibidir ki Sümer adalet tanrısı Utu ve Hitit adalet tanrısı Şamas'ın hem yeryüzünün hem de yeraltının hakimidir. Utu ve Şamas gece olduğunda yeryüzünden yer altına inerler. Yer altında yargılama ve muhakeme işleri yaparlar arkadaşlar. Yer altında cennet kapısının önünde ölüler ikinci bir yargılamaya tabi tutulurlar. Biliyorsunuz arkadaşlar bizde de İslam dininde de var. İşte kabir azabı ya da kabir suali sorulan, öldükten sonra sorulan yer. Bir de ahiret gününde suale çekilecekleri bir zaman olduğunu yine biz de az çok biliyoruz. Sorguları yapılır.
Adalet tanrısı yardımcılarıyla birlikte ölüleri dinler, yaşarken verdikleri hesap bir de cennetin kapısında kontrol edilir arkadaşlar. İkinci yargılamadan da beraat edenler cennete girerken suçlu görülenler sonsuza kadar işkenceye tabi tutulurlar. Yani bir bakıma cehennem azabı çekerler. Antik Yunan'a baktığımızda da orada da yer altında yargıçlık yapan bir tanrının olduğunu görürüz. Antik Yunan'da yeraltı yargıcın adı Hades'tir. Hades, Zeus'un kardeşidir arkadaşlar. Ölen insanlar Hades'in karşısına çıkmak için cennetin kapısında bekleşirler. Hades ve 3 kişilik yardımcı yargıçları cennete kabullerini bekleyen insanların son yargılamasını yaparlar. Ne kadar benzerlikler var arkadaşlar, ilginç. Aklanırlarsa onları cennete alırlar. Eğer mahkum olurlarsa işkence içinde sonsuza kadar kıvranırlar. Orada ceza çekerler. Yani ölümden sonraki cennet cehennem tasvir edilir. Yine arkadaşlar burada Anadolu ve Mezopotamya mitolojisi hukuk kuralları Antik Yunan ve Roma İmparatorluğunu derinden etkilemiştir. Onlara birçok konuda altyapı yaratmıştır. Mitolojideki avukatı ilk eski Mısırlılarda görüyoruz arkadaşlar. Avukatlarla ilgili de bir kavram var. M.Ö. 2000'li yıllarda Mısırlılar için parlak yıllardır. Mısırlılarda da gelişmiş bir adalet hukuku vardır. Yazılı kanunlar vardır, mahkeme binaları, hakimler, avukatlar vardır. Avukatlar adalet sistemi için önemli bir yer tutarlar. Bundan 4000 yıl öncesine giderken eski Mısır'a Firavunlar, katipler ülkesine doğru bir yolculuk yaparsak eski Mısır'da da Maat adalet tanrıçası olarak bulunur. Kafasında bir tüy taşır. Onun da asası ve yüzüğü vardır. Güneş onun için çok önemlidir. Maat Mısır mitolojisinde adaleti sağlar. Yasalar yapar, suçluları cezalandırır. Maat yeryüzünde adalet tanrıçası iken Osiris ise yer altında adalet tanrıçasıdır arkadaşlar. Osiris de kuş kafalı, cetveli olan teraziden ve tüyden yararlanarak yargılama yapan bir adalet tanrısıdır. Osiris, hüküm salonu birçok Freys'te konu olmuştur. Osiris cennete girmek için bekleyen ölünün kalbini terazinin bir kefesine koyar, terazinin diğer kefesine ise tüyü koyar. Eğer kalp ağır basarsa bu o kişinin çok suç ve günah işlediğini, ilahi yasaları çiğnediğini gösterir. Mısır mitolojisine göre suçsuz bir kalp tüyden hafif olmalıdır. Mısır mitolojisinde avukatlar da yer almıştır. Yeryüzündeki yargılamalarda avukat müvekkiline sadece yazılı yardım yapabilmektedir. Duruşmalarda yanında bulunmaz, konuşamaz. Oysa ölen bir kişi ölüler ülkesine gittiğinde konuşup kendisini savunamayacağından burada kendisine yardımcı olarak bir savunma gereklidir. Yani bir avukat gereklidir. Bu işi de ustapi dedikleri heykelcikler yapar arkadaşlar. Ustapi. Ustapi de avukat heykelcikler anlamını taşır. 30-40 cm boylarındadır. Renklidir bu heykelcikler. Kişi öldüğünde onunla birlikte toprağa verilirler. Ustapi isimli bu avukat heykelcikler öteki dünyada sorgulama esnasında ölen kişiyi savunurlar. Yani inanca göre. Onun yerine konuşurlar. Yaptıklarının suç olup olmadığını, ilahi yasaları çiğneyip çiğnemediğini orada onların da savunurlar. Yani onun cennete girmesi için çabalarlar. Arkeolojik kazılar göstermiştir ki arkadaşlar Ustapi heykelcikleri bazı mezarlarda birden fazlayken bazı mezarlarda tek olarak görülmüştür. Özellikle Firavun mezarlarında çok sayıda Ustapi heykelcinin olduğu tespit edilmiştir. Bu sayının değişken olması büyük ihtimal kişinin zenginlik ve fakirlik ölçüsüne göre yapılmıştır. Yine arkadaşlar Litailer diye bir kavram var. Litailer'de avukat tanrıça olarak karşımıza çıkıyor. Litailer Zeus'un kızları. Çirkin ve topal, kırışık yüzlü kızlar bunlar arkadaşlar. Litailerin varlığını Homeros'tan öğreniyoruz. Litailer yani yalvarılar. Yalvarıyorlar arkadaşlar bunlar. Avukat tanrıçalar. İnsanların yasaları çiğnememesi için çabalayıp duran kişiler olarak biliniyor. Tanrıçalar olarak biliniyor. Suç tanrısı Aten'in insanları kandırmasına engel olmayıp insanların Ate'ye kanmaması yönünde iknaya çabalıyorlar. Yani bir bakıma iyilik melekleri gibi düşünün. İşte Ate'yi de şeytan gibi düşünürsünüz. Ate'ye engel olmakla onların görevi arkadaşlar. Eğer insanlar Ate'ye kanıp suç işlerlerse onları mahkemelerde savunuyorlar. Zeus'tan, Temis'ten ve diğer davacı tanrılardan o kişinin affedilmesi için yardım diliyorlar.
Yalvarılar olarak da adlandırılan İtalyanlar bazen de kötü insanların karşısında mağdurun yanında yer alıp suçlunun ağır ceza ile cezalandırılması için mahkemeden suçluya suç atfediyorlar. Yani bazen sanığı bazen de mağduru savunabiliyorlar. İtalyanların yaptıkları işlere baktığımızda bugün biz avukatların yani gördüğünüz birçok avukatın yerine çalışıyorlarmış gibi görürsünüz. Yani avukatlık sisteminin temeli de İtalyanlarda karşımıza çıkıyor. İtalyanların çirkin görünmesi ama yüreklerin saf olması, temiz olması farklı bir şey. Varlıkları çok çalışmaktan geldiğini düşündürüyor. Oradan oraya koşturmak onları topallaştırmış, yüzlerini kırışıklaştırmış, yani erken yaşlandırmış. İnsanların dertlerini onlar sırtlandıkları için yani onlara daha yıpratıcı hale getirmiş ve yüzleri kırış kırış olmuştur. Yaşadıkları acılar, kaderler, dertler onların savundukları kişilerin dertlerini, acılarını, kederlerini kendi üstlerine aldıkları için onları çökertmiş. Ama iyi ve temiz kalpli insanlar olarak veya varlıklar olarak bulunuyor. Vefakar, cefakar mahkeme görevlileri olarak da karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Böylelikle arkadaşlar tanrıların, adalet tanrılarının mitolojik olarak tasvirini hızlı bir şekilde yapmış olduk. Günümüzde adalet sembolü olan kadın figürü iki şekilde kabul edilmiş. Bunlardan birincisi Yunan mitolojisindeki adalet tanrıçası Temis, diğeri de Roma İmparatorluğu'ndaki adalet tanrıçası Justita olarak bilinir. Bu iki tanrıça da adaletin sembolü olarak kullanılmaktadır arkadaşlar. Bu iki tanrıça da birbirine benzerler. Bu iki tanrıçadaki bazı ortak sembollerin anlamlarına bakalım arkadaşlar. Heykellerdeki semboller ve anlamları mesela birinci anlam kadın olması ve kıyafeti. Temis'in beyaz bir elbisesi vardır. Kadın olması ve bu elbisesi onun saflığını, korkusuzluğunu, bağımsızlığını sembolize eder. Aynı zamanda arkadaşlar biliyorsunuz kadın aynı zamanda iyiliği ve kötülüğü doğuran, iyilik ve kötülüğü sembolize eden de bir sembol olarak düşünebiliriz burada. Kadından doğan iyi insan da olabiliyor, kötü insan da olabiliyor arkadaşlar. Bu anlam oradan çıkıyor. İkincisi gözlerinin bağlı olması. Gözlerinin bağlı olması davayı ya da davacıların hukuka karşı icra edilmesindeki tarafsızlığını sembolize ediyor arkadaşlar. Burada karşınızda mesela tanıdık birinin çıkıp çıkmaması, işte sizin sevdiğiniz birinin veya sevmediğiniz birinin, sizin zarar vermiş birinin veya size yarar vermiş bir insanın karşınızda bulunduğunda tarafsız olmanızı sembolize ediyor. Üçüncüsü terazi arkadaşların terazi tutması. Terazi biliyorsunuz tarih boyunca adaleti, dengeyi temsil etmiştir. Eşitlik ve adaletli bir şekilde yargılanmayı sembolize eder. Kitap tutması bazen elinde de bazen ayağında arkadaşlar. Elinde veya ayağında kitap tutmuştur. Bu kanun kitabıdır arkadaşlar. Yani hukuk kitabıdır. Adaletin kanuna uygun şekilde dağıtımı sembolize edilmesini söyler. Mesela ayağının altında olması da mesela orada büyük ihtimal ayağımızı kanunlarla beraber sağlam bir zeminde tutmamızı, yoksa adalete uymazsak, ayağımızın altındaki kitaba sahip çıkmazsak ayağımız kayar, düşeriz, toplumlar yok olur, birbirini düzensizlik, başıboşluk sarar gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yani adalet mülkün temelidir. Adalet de devletin temelidir, milletin temelidir, toplumun temelidir gibi en altta durmayı temsil ediyor olabilir. Beşincisi kılıç tutması. Kılıç da arkadaşlar doğruluğun ve gücün sembolüdür arkadaşlar. Temis'in elindeki kılıç adaletin verdiği hükümlerin yerine getirilmesini, aksi halde kılıç zoruyla adaletin sağlanacağını anlatır. Yani gerekirse kılıç kullanılarak adaletin sağlanacağını söyler. Altıncı figürde yılan figürü arkadaşlar. Biliyorsunuz Temis'in ayağının altında yani kitabın üst tarafında bir yılan figürü vardır. Yılan da arkadaşlar heykelin bir yerinin altında bulunur. Ayağının altındaki yılan toplumdaki kötülükleri ayaklarının altına aldığını simgeler. Yani onları kanunla
dize getireceğini, gerekirse kanunla başlarını ezeceğini ifade edebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi adalet heykelini biz Washington DC'deki Amerika Birleşik Devletleri'nde, yani başkentinde bakan Yüksek Mahkeme binasının ana girişinde görüyoruz arkadaşlar. Burada bulunuyor. Bu heykelin iki tarafında mermer figürler arasında oturmuş iki figür var arkadaşlar. Bunlardan birisi adaletin kurucusu heykele, bir diğeri de adalet ve tefekkür heykeli olarak bilinir. Ve bu heykeller Yüksek Mahkeme girişinde bulunarak adaleti, doğruluğu, dürüstlüğü, iyi bir toplumu, kuralları, hukuk kurallarının üstünlüğünü sembolize ederler. Evet arkadaşlar, burada adalet tanrıları, özellikle Temis heykelinin çağrışımlarını anlatmaya çalıştık. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim.